Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamünaleyküm erenler ve aradığını erenlerin dizleri dibinde bulanlar. Diz deyip geçmeyin, kıymetlidir. Bilen bilir, bilmeyene de ne yapsan bildiremezsin. Men lem yazuk, bilmez yazık deyip geçeceksin. Bunu deyince de Mahir İz Hoca merhuma bir Fatiha okuyacaksın. Bir zaman yar dizini memleket bilene yeryüzü gurbet olur yazmıştı bu kardeşimiz. Bunun ne manaya geldiğini de ancak aşıklar bilir. Düşünün şimdi. Canım sıkkın, derdim var. Ya benim derdimden ne olacak? Ama takmışım işte kafaya bir şey gene, lüzumsuz bir şey. Çıkıp yanına gitmişim. Oturmuşuz bir göl kıyısında. Gözlerini gözlerime dikmiş. Ben başım önüme düşürmüşüm. Ayaklarını dizlerime uzatmış ve sormuş. Derdin var mı evlat? Yok demiş. Yalan söylememişim yok derken. Derdim hakikaten yok olmuş. Hakiki dert sahibini görünce insan, onunla iki çift laf konuşunca, yüzüne bir nazar edince, onun nazarı bir yüzüne değince, seninkinin hakikatte dert filan olmadığını fark edersin zaten. Hemen cevap verdi. Var deseydin, yalancısın diyecektim. Yani seninki nasıl bir aşk iddiasıdır ki cancağızım, maşuk ayaklarını dizlerine uzatmış, nazarıyla sana yönelmiş, bütün teveccühüyle ve sen hala dert sahibisin. Orada aşk yoktur işte. Bunu da bilenler bilir. Gayrıya bildiremezsin. Gel gör ki o yar dizi herkese nasip olacak bir şey değildir. İlle insanın aşktan behresi olacak. Şimdi dönüp sorsam size, desem ki yeryüzünde sıkıntı olarak gördüğümüz şeylerin sebebi nedir? 1000 tane cevap gelir. Hani yeryüzü ve sebep diye sorarken de şunu kastediyorum. Kendimizden başlayarak, kendimizde olmamasını istediğimiz ya da olmasını istediğimiz şeyler var ama bir türlü olmuyor. Memlekette buna keza, yeryüzünde buna keza. Bütün bunların sebebi nedir? Niye bu eksiklikler tamam olmuyor? 40 ayrı sebep sayabilirsiniz. Her birine farklı farklı şeyler söyleyebilirsiniz. Ama aslında bütün noksanların bir tek sebebi vardır. Bizim Yunus diyor ki, aşk gelecek, cümle noksan tamam olur. Bitti. Ama efendim şu şöyle olduğu için bu böyle de, bunu düzeltemediğim için şu şöyle de, şunu şöyle yapamadığımız için bu böyle de, memleket şöyle olduğu için şu... Geç babam geç, hepsini geç bir kalemde. Hepsinin tek bir sebebi var. Bizim büyük aşksızlığımız. Ama gel gör ki o aşk da her gönle tenezzül etmez. Her gönlün kapısını çalmaz. Her gönlün içine girip baş köşeye kurulmaz. Arayacağım diye bulunacak bir şey değildir aşk dediğin. Bulunduğu vakitte ben bunu istemiyordum diye defans yapabileceğim bir şey de değildir. Varsa gelir seni bulur, yoksa ne yapsan bulup onu var edemez. Çok mu uzattık sözü? Delikanlının biri bir gün aşık olmuş. Genç bir çoban. Vurulmuş bir güzele. Gündüzü, yediği, içtiği, aldığı nefes, verdiği nefes, her şey. Yahu kainat o güzelden ibaret kalmış. Demiyor mu Salih Baba? Bihamdillah kamu varım sen oldun. Her eşyada talepkarım sen oldun. Neye baksam seni anda görürem. Bu manadan medetkarım sen oldun. Kande baksam gözüme ol dilberi rana görünür demeyen aşık değildir. Genç çoban aşık olmuş. Yemeden kesilmiş, içmeden kesilmiş. Beti benzi sararmış. Geceleri uyku haram olmuş gözüne. Bak bu da böyledir. Hazreti Mevlana diyor ki, ey sevgili benim 2 gecem var. İkisinde de uykusuzum. Birisi sensiz olduğum gece. Hasretim bırakmaz ki gözüme uyku girsin. Diğeri senle olduğum gece. Yanımda sen varken uyumak olur mu? Aşıkların gecesi uykusu yok. Genç sararıp solmuş, perişan vaziyette. Derdini anlatacak birisi olsa az bir rahatlayacak garibim. Birine ya ben onu gördüm ve şöyle vuruldum diyebilse. Şöyle salınarak yürüyordu diyebilse. Bak bir bakışı var, görsen dağ taş erirdi diyebilse. Ya kardeş ciğerim yanıyor la diyebilse mevzu hallolacak ama o birisi yok. Bu genç çobanın bir çocukluk arkadaşı var. Oturup belki onunla dertleşecek. Ama o da almış başını gitmiş bir sebepten uzak bir diyara, yıllardır memlekette değil. Anlatamıyor. Aşık susarsa
helak olur derler. Arif konuşursa, aşığın işi gücü ah etmektir. O içindeki harareti, o içindeki yangını, o içindeki hasreti bir başkasına aktaracak ki içten içe kendi kendisini yakıp kül etmesin. Dağlara, taşlara, Sedamallah-ı Cezeri'yi hatırlayın. Niye söylüyordu Hazret dağlara, taşlara? Yaslanırmış taşa, o oradan kalktıktan sonra kadınlar götürür, yufkalarını serer, sac ekmeği pişirirlermiş o taşın hararetinden. O yangın bir şekilde dışarı çıkacak. Genç çoban günden güne zayıflamış, tükenmiş, erimiş, perişan vaziyette kapı çalmış, kalkmış son bir takat açmış ki vay kardeş sen mi geldin? Dostu gittiği yerden geri dönmüş. Arkadaşı da onu görünce şöyle bir şaşık. Oğlum ne oldu sana demiş. Ne bu hal? Hayır olsun bir hastalığa mı yakalandın? Bir derdin mi var? Ne oldu sana? Gel hele gel otur demiş anlatırım. Oturmuşlar bir köşecikte. Aşık oldum demiş. Şu aşık oldum deyince arkadaş şaşırmış. Yahu dünyada bundan daha güzel bir şey yok ki. İnsan aşık olunca bu hale mi gelir? İnce hastalığa falan yakalandığını zannettim. Başına bir iş geldi zannettim. Senin sevinecek zamanın, gülecek zamanın, oynayacak zamanın. Aşk. Bu güzel sultan her gönle uğramaz ki. Gelmiş sana misafir olmuş. Öpüp başına koysana, hamd etsene haline. Bu halin ne? Çoban demiş. Yok demiş. Bildiğin gibi değil. Hayır olsun. Padişahın kızına aşık oldum. Ne demiş? Padişahın kızına mı aşık oldun? Ne yapayım demiş. Ben de biliyorum. Hani bu iş bana kalsaydı ben de giderdim kendim gibi bir çobanın kızını görürdüm. Ona aşık olurdum. Ya ben bilmez miyim davulun da dengi dengine vurduğunu? İster miyim gidip padişahın kızına aşık olmak? Ama gördüm. Salınarak bir geçti. Başımı nasıl çevirdim? Nasıl bir döndüm yüzüne baktım? Nasıl bir göz bebeklerinde o ışıltıyı gördüm? Şuramdan vuruldum. Yanıyor burası. Yanıyor. Ya sanki bakmak dediğin şey ben o an ona bakabileyim diye yaratılmıştı dostum. Ses dediğin şey ben onun dudaklarından çıkan sözü bir kez işitebileyim diye var olmuş bir şey. Sanki kavuşmak o ve ben olmasam anlamını bulamadan yok olup gidecek bir kelime. Ne yapacağım bilmiyorum ben bu halde. Arkadaşı bakmış ki durum ciddi. Kara sevda. Hak da vermiş. Aşk bir kapıdan girer, akıl o kapıdan çıkar gider. Seçemezsin ki. Ama ben bir çobanım, o da bir padişahın kızı. Ben ona aşık olamam. Bu işin raconuna ters. O zaman ben döneyim bir başkasına. Onun adı aşk değildir, halt yemektir zaten. Aşk başka bir şey. Çare düşünmeye koyulmuş. Ne yaparız, bu işi nasıl çözeriz derken aklına erenlerden biri düşmüş. Yaptığı o uzun seyahatlerde böyle bir dağ kulübesinde tek başına yaşayan güzeller güzeli, bilge bir zatla tanışmış çobanın arkadaşı. Demiş ki dostum bir çare belki var olabilir ya. Gözler ışıldamış gencin. Ne yapacağız? Biriyle tanıştıydım. Hani ne kadar bilirsem bilene danış, danışan dağları aşar mı aşar derler ya. Kalk gidelim bir ona bir soralım. O kesin bu işe bir çare bulur. Delikanlının dizlerine takat gelmiş, gözüne fer. Hadi demiş gidelim. Ya dur falan. Hayır hadi hemen gidelim. Kalkmışlar beraber dağ kulübesinin yolunu tutmuşlar. Varmışlar kapıyı çalmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bilge onları buyur etmiş. Oturmuşlar. Genç kendini tanıtmış. Arkadaşının derdinden bahsetmiş. Ve efendim ne yapacağımızı bilemiyoruz. Size geldik demiş. Allah dostu şöyle bir delikanlıyı süzmüş. Bir bakmış haline. Yüz aşk sarısı. Hem de tonun en güzelinden. Beden incelmiş, kurumuş, iskeletin üzerine deriden bir zırh giydirilmiş gibi. Gözlerine şöyle bir eğilip nazar etmiş. Neredeyse genç çobanın göz bebeklerinde padişahın kızının yüzü var. Demiş ki bu çocuk aşık. Merhamete gelmiş. Kolay evladım demiş. Senin derdinin çaresi kolay. Yeter ki dediğimi yap. Delikanlı nasıl efendim demiş. Nasıl kolay? Ben bir garip çobanım. O padişahın kızı. Kolay ne demek? Siz bana ne? Dur demiş. Dur heyecan yapma dur. Benim dediğimi yaparsan padişahın kızı senin olur. Ama ne anlattıysam birebir yapacaksınız. Ne isterseniz yaparım efendim. Dağlardan su taşırım efendim. Çöllere düşerim efendim. Onun yüzünü bir kez görebilmek için bu dünyada veremeyeceğim hiçbir şeyim yoktur. Bir can taşıyorum. Bu can Canan'a 1000 kez feda olsun. Yeter ki ben onu bir kez... Dur demiştir. Yapacağın şey kolay. Gideceksin. Bir mağarada
Eline bir tesbih alacaksın. Oturacaksın. Gözlerini kapatıp 40 gün boyunca Allah diyeceksin. Delikanlı şaşırmış. Bu kadar mı? Demiş. Bunu bir yap hele evladım demiş. Efendim hani ben mağarada 40 gün Allah diyeceğim. Padişahın kızı be. Ya sorgulama demiş. Karışma. Elif Kobanis dediğini yap. Gerisine gitme. Sen yap dedim. Yaparım efendim demiş. Ne olursa yaparım. Hadi demiş arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. Allah dostu böyle arkalarından tebessümle bir bakmış onlara. Çıkıp gitmişler. Delikanlı arkadaşını kucaklamış, sarılmış. Allah senden razı olsun demiş. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Nereye? Hani koyun güderken gördüğümüz mağara vardı ya tepede. Ben oraya gidiyorum. La oğlum tesbihim var. Var demiş. Fırladığı gibi mağaraya. Girmiş içeriye. Şöyle kendine bir köşe bulmuş mağarada demiş. Burada olur bu iş. Oturmuş. Eline tesbihini almış. Kalbini padişahın kızına bağlamış. Dudağıyla Allah, Allah, Allah başlamış. 3 gün, 5 gün, 1 hafta delikanlı hep aynı hali sürer. Elinde tesbih, Allah, Allah, Allah. Böyle 2. haftanın sonuna doğru filan tesbih elinde fakat hali bir değişmiş. Allah, Allah, Allah. 3. haftanın sonuna doğru dili de damağa yapıştırmış. Niyesi bilinmez. Dudaklar kıpırdamaz olmuş. Elinde tesbih. Allah. 3. haftanın sonuna doğru genç çobanı merak eden arkadaşı mağaraya bir ziyarete gelmiş. Mağaranın kapısından içeri girip şöyle bir baksa ki uyuyor. Allah Allah. Yaklaşmış ama elinde tesbih hareket ediyor. Delikanlı uyuyor fakat tesbih hareketine devam ediyor. Genç çoban gözlerini açınca arkadaş demiş ki ne var ne yok nasıl gidiyor? Bilmiyorum kardeşim demiş. Şunun şurasında kaldı 1 hafta 10 gün. Dur bakalım. Mevla kerimdir. Biz denileni yapalım. Hadi ben seni meşgul etmeyeyim, sen beni meşgul etme. İşim var. Allah. Bu sırada civar köylerde ufaktan bir söylentidir başlamış. Çeşme başında kadınlar, cami çıkışında ihtiyarlar, çelik çomak oynarken çocuklar, herkes diğerine diyormuş ki ya duydun mu? Şehrimize abid, zahid bir derviş genç gelmiş. Mağarada gece gündüz Allah diyormuş. Allah Allah. Birkaç gün daha geçmiş, söylentiler şehre yayılmış. Birkaç gün sonra padişahın sarayına kadar gelmiş. Sarayda halayıklar birbirine fısıldarken, cariyeler bahsederken, vezirin kulağına kadar gitmişken nihayet padişaha mesele erişmiş. Demişler ki hünkârım bu zatlar gittikleri yere bereket götürürler, varlıkları bulundukları mekana safadır, gönüllere sürurdur. Keşke bir yolunu bulsak da beldemizde kalmaya ikna etsek bu genç. Padişah hay demiş doğru söylersiniz de nasıl yapsak? Bir demiş bizim toplayın bakayım demiş şu istişare meclisini. Padişahın istişare meclisinde alimler, bilginler, vezirler, arifler hepsi var. Meclis toplanmış, oturmuşlar. Padişah da başlarında ne yapsak da bu genci bizim beldemizde kalmaya ikna etsekin istişare toplantısı yapıyorlar. Mecliste tanıdık biri var. Kim o? Kulübede genç çobanın gidip efendim ben aşık oldum ne yaparsam bu iş olur diye sorduğu, evladım bir mağaraya çekil 40 gün Allah de diye kendisine mukabele eden bizim bilge ihtiyar var ya padişahın danışma meclisinde. Meğer yıllar evvel hünkâr kendisini tanıyıp sevdiğinde hünkârım demiş yanıma gelin gidin ama sizden başkası beni bilmesin. İhtiyaç olursa çağırırsınız, gelirim. Kurbu sultan, ateşi suzandır be sultanım. Ben gönlünüze yakın olayım ama zahirinizden ırak olayım. İhtiyaç oldukça hay vazife başım üstüne demiş. Şimdi padişah sormuş meclistekilere ne yapalım? Birisi hünkârım demiş. Sarayınızın yanına bir yer yaptırsak. Belki kabul edip burada kalırlar. Olur mu? Olur filan. Bizim bilgiye bakmışlar. Yok demiş padişahım. Bu zatlar öyle mekana, şuna, buna böyle iltifat etmezler. Ev yapacaksınız da sarayın yanında kal. Olmaz hünkârım. Ne yapalım demiş. Hani bir vezirlik verelim, bir vazife verelim filan. Herkes olabilir.
Bilgeye bakmışlar. Yok demiş. Bu zatlar makama, mansuba da iltifat etmezler hünkârım. O da olmaz. Padişah dönmüş demiş ki hocam peki ne yapacağız? O zaman sen bize bir çare söyle. Allah dostu gülümsemiş. Hünkârım demiş. Sizin kerimeniz evlenecek çağa geldi değil mi? Evet geldi. Niye kerimenizin nikahını teklif etmezsiniz bu derviş gence? Padişah kabul eder mi demiş. Böyle bir şerefi bize bahşederler mi? Bu lütufta bulunurlar mı bize? Hünkârım gelin bir ziyaretine gidelim. Siz de meramınızı anlatın. Bakalım ne diyecekler. Hay hay demiş padişah. Saray ahalisi hazırlıklarını tamamlamış, toparlanmışlar. Mağarada 40. günün akşamı olmak üzere hep beraber mağaranın yolunu tutmuşlar. Padişah ve heyetinin mağaraya doğru gittiğini, Allah dostunun da heyetin içinde olduğunu gören genç çobanın arkadaşı, o da kafileye arkadan karışmış, beraber mağaraya doğru yürümeye başlamışlar. 40. gündür. Gün batmak üzeredir. Genç çoban elinde tesbih, Allah, Allah, Allah. Kendinden geçmiş, zamanın farkında değil, mekanın farkında değil, sevgiliye kavuşmanın hayaliyle Allah demekte. Mağaranın kapısına varmışlar, bakmışlar içeride oturuyor köşesinde, genç çobanın arkadaşı sevinç içinde, mutlu, nihayet derdinden kurtulacak dostu. Kapıdan içeriye girmişler, selamun aleyküm demişler. Delikanlı duymamış ilkin. Bir kez daha selam vermişler, yine duymamış. Allah dostu yaklaşıp şöyle omzunu tutunca dönmüş bir yüzüne bakmış Allah dostunun. Ama bakışlar bir başka. Ama yüz bir başka. Ama hal bir başka. Padişah seni ziyarete geldi evladım demiş. Dönmüş böyle kalkmış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim demiş padişah hürmetle. Efendim demiş, beldemize teşrifiniz bizi ziyadesiyle memnun etti. Sizin bu beldede sürekli mukim olmanızı arzu ederiz. Bunun için ben sarayımın yanında bir konak, bir yer yaptırsam size, bir medrese, külliye, orada teşrif buyursanız falan. Genç bakmış padişah. Yok demiş. Efendim demiş, peki sarayda bir vazife versek size, burada kal. Genç, bağışlayın beni hünkârım demiş. Yok. Bunun üzerine padişah genç çobana biraz yaklaşarak, efendim demiş, madem mala mülke, makama mansıba iltifat etmezsiniz, son bir talebimiz olsa ve bizi kırmasanız. Bakmış genç böyle. Benim demiş bir kerimem var. Belki zat halinize layık değil ama onun nikahınızı almak şerefini bize lütfederseniz pek bahtiyar oluruz efendim. Genç çobanın arkadaşı sevinç içinde. Çoban padişaha bakmış böyle. İstemem sultanım demiş. Bir şaşkınlık ahalide, istemem. Arkadaşı dayanamamış, gelmiş yan. Oğlum ne yapıyorsun demiş. Sen 40 gün bu mağarada oturdun, elinde tesbih, Allah dedin, şu an için Allah dedin. Sevgiline kavuşmayı vaat ediyor sana. Evet. Ne yapıyorsun sen? Genç çoban arkadaşına dönmüş, demiş ki, dostum, ben 40 gün padişahın kızı için Allah dedim. Allah padişahı, vezirlerini, hepsini ayağıma kadar bu mağaraya getirdi. Bir de Allah için Allah deseydim, gör ki nice olurdu. Abdurrahim Karakoç, Allah rahmet etsin, derdi ki, her ne kusur varsa geçen zamanda suçsuzdur aynalar. Ela gözlü yar. Mecnunlar Mevla'yı bulursa canda el olur Leylalar. Ela gözlü yar. Anlayan anlamıştır. Vesselam.
Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.